takva elbisesi giyememiş milletlerden bir tanesi şu anda kimdir? Amerika'nın sadık hizmetkarı Suudi Amerika. Suudi Arabistan mıydı? Ama değişti artık o. Suudi Amerika oldu. Biz Vehhabiliği de bıraktık, ılımlı İslam'a geçtik diyen Suudi Amerikalılar. Geçen hafta bir video paylaşmıştım. Etiyopya'nın başbakanı bir konuşma yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden meslektaşıma dedim ki, bize mali imkan verin, bize bazı hocalarınızı gönderin, din adamlarınızı gönderin, ülkemizde medreseler açalım ve orada bize Arapçayı öğretsinler. Arap Emirlikleri'ndeki adam bana dedi ki diyor, ne gereği var, gelsin sizin din adamlarınız bizim ülkemize, biz onlara İslam'ı öğretiriz demişler Vehhabi Araplar. Ben de onlara dedim ki diyor, siz İslam'ı terk ettiniz. Biz sizden İslam'ı öğrenecek değiliz. Sizden istediğimiz tek bir şey var. Bize mali kuvvet verin, mali destek yapın. Ülkemizde medrese açalım. Hocalarınız gelsin bize sadece Arapçayı öğretsin. Arapçayı öğretin. Biz o öğrendiğimiz Arapçayla Kur'an'ı, tefsirleri, hadisleri okuyacağız, ezberleyeceğiz. Sonra size geleceğiz, terk ettiğiniz İslam dinini size öğreteceğiz. Bizim işimiz bu. Siz İslam'ı terk edeli uzun zaman oldu. Siz İngiliz'in dinine gireli uzun zaman oldu diyor bu Etiyopya'nın başbakanı. Allah bin kere razı olsun. Amin. Bütün ümmete tercüman oldu bu adam. Bak bütün ümmete. Bu kadar kısa ve net bir şekilde adamın suratına tokat atan hızlı bir silahşör ilk defa gördüm. Bak böyle tık. Hani böyle nasılsın iyi misin falan diyor ya böyle. Tak tokadı bırakıyor ters. Bruce Lee tarzı tık. Mahvetti adamı. İşte bak bu Vehhabi Araplardan, Vehhabiler hakkında o kadar fazla videom var ki şimdi benim videoların altına İngilizce dublaj da yapıyorlar. Bu Arabistan hükümeti benim videoları seyrederse bak oradan beni çıkartmazlar ha. Herhalde orada şehit olabilirim, haberiniz olsun kardeşler. Gitmeden önce hepinizle helalleşeceğim. Burada ne olacak bilmiyoruz çünkü. Bunlar ehli sünneti sevmezler. Kabe imamları neden her rekatta üstünü düzeltiyor? Çok sorulan, ülkemizdeki Müslümanlar tarafından bize çok sorulan suallerden bir tanesidir. Bunu nakledeceğim, inşallah kayda girecek. Bir daha da bana bu suali sormazsınız artık. Hocam selamun aleyküm, hayırlı geceler inşallah. Kabe imamları neden her seferinde kıyamda, secdede, rükuda üstünü düzeltiyor? Biliyorsunuz cübbeleri üzerlerinde. Her eğilmelerinde, her kalkmalarında devamlı surette cübbelerini düzeltiyorlar. Sonra başlarındaki şeyi düzeltiyorlar. İki elle ama bütün işleri iki elle yapıyorlar. Tek elle değil. Kardeşimiz de bu konudaki rahatsızlığı diğer yüzlerce kardeşimiz gibi dile getiriyor. Ve aleykümselam kardeşim. Suud hükümetinin resmi mezhebi İngiliz yapımı Vehhabiliktir. Biliyorsunuz bunun tarihçesi 200 yıla dayanır. İngilizler kurdu bunu. Ajan Hemper'le beraber. İbn Abdülvehhab'ı kandırdılar, aldattılar. Yeni bir mezhep kurdular Osmanlı'yı yıksınlar diye. Vehhabiler mezhepsizdirler. Bu mezhebin özelliği ne? Selef alimlerine tabi olmuyor. Ayet ve hadislerden peygamber, sahabe nasıl mana çıkartıyorsa, müştehitler nasıl mana çıkartıyorsa biz de mana çıkartırız. Onlar öyle anlamış olabilir, biz farklı anlıyoruz. Mezhepsiz demek bu demektir. Onun da aklı var, benim de aklım var. Abdullah İbni Mesud da adam, ben de adam. Muhammed Mustafa da adam sallallahu aleyhi ve sellem, ben de adam. O da anlıyor, ben de başka bir şekilde anlıyorum. Bunu kim diyorsa bunun adına mezhepsiz denir. Dini Muhammed Aleyhisselam ve talebelerinden daha iyi bildiğini iddia eden ahmak ve cahil adam. Vehhabilik nedir? Vehhabilik de bunun gibidir. Ben bu hadisten şu manayı alıyorum. Ben bu ayetten şu manayı alıyorum. Ona göre amel ediyorum. Diyorlar ve kendi aralarında 40 mezhebe bölünüyorlar. Vehhabilik şu anda 40 ayrı mezheptir. Hepsi birbirine kafirdir. Şiilik şu anda 60 ayrı mezheptir. Hepsi birbirine kafirdir. 4 hak mezhebi kabul etmeyen burun çevirenler iyi anlamış, idrak etmiş olsun. Ayet ve hadislere kişisel hevalarına ve keyiflerine göre mana vermeye alışık olduklarından Allah Teala karşısında böyle edep dışı görünümler çokça olabiliyor. Namaz demek Allah'ın huzurunda durmak demektir. Son namazın olarak hayal edeceksin onu. Bu benim son namazım olabilir. Her an gidebilirim. Son namazın olan bir namazda 40 defa kaçınır mısın ya? Cep telefonuna oynayan mesaj gönderdi bile gördüm videolarda. Bana göndermiş kardeşim. Arka tarafta cep telefonuna mesaj gönderiyor. Tık 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 tık. Belki de köy oyunu oynuyor bilmiyorum. Namazdasın Allah'tan kork ya. Onlardan örnek alan bizim ülkemizdeki bazı hocalar mevlitlerde dua ettirirken bir elinde cep telefonu,
Diğer gideceği mevlüte mesaj gönderiyor. Diğer elde açık. Dua ediyor. Bu elle dua ediyor. Bu elle de mesaj göndermeye devam ediyor. Adam aynı anda 3 tane iş yapıyor. Allah'ım bu mevlütü veren kimse, bu mevlütü yapan kimse bunlara cehennem yüzü gösterme diyor. Ama buradan da diğer adamı bağlamaya devam ediyor. İnsanda biraz utanma olur ya. Bu ne kepazelik ya. Görüyorlar o taraftan, Arabistan'daki adamlar bunu yapıyorsa diyor, biz de yaparız, gayet makuldür diyor. O din onlarınki değil, onlar dini terk ederi uzun zaman oldu. Din, Allah Resulü ve sahabilerin yaşadığı gibidir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Din, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı gibidir. Allah onlardan razı olsun. Amin. Onlar doğru yaşadığı için Allah dünyaya hakim kıldı. Kim dini doğru yaşarsa Allah onu dünyaya hakim kılar. Osmanlı örnek ortada. Kim geliyorsa karşısına böyle geliyor. Sultan tahtına oturmuş, kılıcı sağ tarafta. Sultanın karşına hangi devlet reisi gelse böyle geliyor. Sultanım emriniz nedir? Bugün hangi devlet reisi bizim liderimizin karşısında el pençe divan duruyor? Böyle bir şey yok. O zaman vardı çünkü İslam yaşanıyordu. Tam manasıyla İslam yaşanıyordu. İnşallah Rabbim bize o günleri geri getirir. Amin. O kuvvetimizi tekrar bize iade eder. Amin. İnşallah. Rabbimiz hidayet etsin ve bu seleficileri de 14 asırlık ana caddeye, ehli sünnete döndürsün. Amin. Not: Abdullah İbni Mes'ud'un piri olduğu 14 asırlık Hanefi mezhebinde, biliyorsunuz Hanefi ve Maliki mezheplerinin piri kimdir? Abdullah İbni Mes'ud'dur. Allah ondan razı olsun. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiği 4 Abdullah'tan bir tanesidir. Din 4 Abdullah'la kuvvetlenecek. Hadis-i şeriftir. Bir tanesi kim? Abdullah İbni Mes'ud. Bir tanesi kim? Şafii ve Hanbeli mezheplerinin piri Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Bir tanesi Abdullah İbni Abbas, tefsirin piridir. Bir tanesi Abdullah bin Amr bin As. Bu da fakihtir. 4 Abdullah. Bunları unutmayın. Allah Teala ellerini öpmeyi nasip etsin bize cennette. Amin. Amin. İşte 14 asırlık Hanefi mezhebinde Abdullah İbni Mesud'un piri olduğu Hanefi mezhebinde namaz içinde 2 el ile yapılan herhangi bir keyfi ameli kesir denir ve namaz bozulur, iade lazımdır. Secdeye gittin, takke düştü. Sen şimdi ne yaptın? Dur takvadan eksilmeyeyim dedin. Takkiyi aldın 2 elle başına koydun. Ne oldu namaz? Gitti. O namazı iade etmen lazım. İmam namaz kıldırıyor. Sen de aceleci bir adamsın. Komuta göre hareket etmiyorsun. İmamdan önce rüküye gidiyorsun. İmamdan önce secdeye gidiyorsun. Bu hafta camide ya cumaydı ya cumartesi tam hatırlamıyorum şimdi. Belki de pazardı. Bir cenazemiz vardı. Namaz kıldırdım cemaati. Namaz kıldırmadan önce cemaate 2-3 bilgi verdim. İmam kardeşlerimizin hiç vermediği bilgiler. Önce Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisini söyledim. Saf konusundaki titizliği nereden geliyor? Alimlerimizin, hocalarımızın. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadisinden gelir. Safları sıklaştırın. Adımlarınız bir ileride bir geride olmasın. Yoksa kalpleriniz de bir ileride bir geride olur. Bu hadis-i şeriftir. Saflar sık olacak ve dümdüz olacak, ip gibi. Neden? Çünkü bazıları ileride, bazıları geride olursa kalpler de birbirine yakın olmaz. Fikirler değişir. Anlaşmazlıklar olur. Müslümanlar içinde anlaşmazlık olduğu zaman işte bugün ümmetin haline bakın. Öldürülen tek insanlar Müslümanlardır. Anlaşmazlıklar çok. Çünkü saflar bir ileride bir geride. Bir türlü tek saf olamıyoruz. Peşinden bir şey söyledim cemaatdeki kardeşlerimize. Dedim ki imamdan önce kimse rüküye gitmesin. İmamdan önce kimse secdeye gitmesin. Namazları ifsad olur. Ve iade lazım gelir. Bugün cemaatimizde gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi imamdan önce secdeye ve rüküye giden ihtiyarlar. Gençler değil. Özellikle ihtiyarlar bunu yapıyor. Ya bu imam niye rüküda fazla kalıyor ya diyor. Ondan önce kalkıyor. Bu imam niye secdeye gitmiyor? Ayakta niye duruyorsun ya diyor. İnattan, sırf inattan secdeye gidiyor. İmamdan önce. Ve giderken de dizlerini yere vuruyor kasti olarak. İmamın kalbine vuruyorum diyor. Sana öbür tarafta bir topuzla vuracaklar hacı amca. Hayal edemezsin. İnatlı olur mu bu? Sen namazı imama mı kılıyorsun ya? Allah'a kılıyorsun. Allah da bu namazın şekillerini, kurallarını Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla öğretti. Onlar nasıl yaptıysa aynı şekilde yapacağız. Muhammed Aleyhisselam ikaz etti. Sakın sizden kimseyi, ben artık yaşlandığım için ağır ağır kıldırabiliyorum. Sakın sizden kimseyi benden önce rüküye gittiğini görmeyeyim.
benden önce secdeye gittiğini görmeyin. Sakın. Hadise budur. İki elle herhangi bir şeyi yaptığınız zaman, pantolonu çektiniz mesela secdeye giderken. Ne oldu kardeş namaz? İfsad oldu. Ama bunlar ayağa kalkıyor, düzeltiyor, ön tarafına düzeltiyor. Bazıları havaya bakıyor. Biliyorsunuz Vehhabilik akidesinde tıpkı Hristiyanlar ve Şiiler gibi Allah yukarıda oturur. Haşa ve kella. Ehl-i sünnet akidesinde Allah mekandan münezzehtir. Bid'at fırkalarla bizim aramızdaki en büyük farklardan bir tanesidir. Allah'ın kütlesi, şekli yok ki mekan olsun. Mekanı olması için bir kütlesi olması lazım, hacmi olması lazım, şekli olması lazım. Allah'ın şekli yoktur. Yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez. Dolayısıyla Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi Vehhabiliği bıraktık diyorlar artık. Biz daha ılımlı İslam'a geçtik. Bu sefer FETÖ'nün İslam'ına geçtiler. Daha beteri. Bu Vehhabilikten daha beter bu. Ilımlı İslam ne demek? Hadisleri, ayetleri istediğimize göre mana veririz değil. Artık şuna geçtiler. Ayetlerin bir kısmı kabulümüzdür. Ama bir kısmı reddimizdir. Çünkü bugüne hitap ediyor. Ilımlı İslam bu demek. Dilimli İslam. Bazı ayetleri dilimleyeceğiz. Bir kısmını kabul edeceğiz, bir kısmını reddedeceğiz. Buna FETÖ İslamı denir. Amerika'dan, Vatikan'dan sahte Müslümanlara öğretilen FETÖ İslamı. Şu anda ılımlı İslam'a geçtiler. İmamların son görüntülerine bakacağım. Bu bir sene içinde, 2 sene içinde bakalım imamlarda bir değişiklik olacak mı? Daha bir relax mı olacaklar? Başka bir namaz mı yapacaklar? Çünkü bunların akidesinde 3 noktaya bakarak namaz kılma olayı var biliyorsunuz. 3 noktaya bakın ve namazı öyle kılın. Kıyam, rükû, secde. Sadece gözlerle kılacaksın diye saçma sapan bir akideleri var FETÖ İslam'ının. Neden düzelemiyorlar? Çünkü ego göbekleri var. Ego. Bu din Arabistan'a indi. Arabistan'a indiği için biz dünyadaki bütün Müslümanlardan daha üstünüz, daha hayırlıyız, daha özeliz ve hepsi bizden İslam'ı öğrenmek zorunda dediler. Ve bu ego göbeğinden sebep önlerini göremediler. Logar çukuruna düştüler. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Vehhabi akidesinde olan Müslümanlar logar çukurunda kıvranıyorlar. Ve yukarıya el uzatmış şöyle diyorlar. Kurtarın bizi! Kurtarın bizi! Biz de bunlara diyoruz ki, hani kuldan yardım istemek şirkti? Ey Vehhabi! Vehhabilerin akidesinde biliyorsunuz, bir kul başka bir kuldan yardım isterse, ya kardeş klimam bozuldu, gel şunu bir tamir et ya derse bu müşriktir. Yardım istemeyecek ondan. Kliması bozulduğu zaman oturacak klimanın yanında. Allah'ım benim klimamı düzelt ya. Allah'ım klimamı düzelt. Buna Vehhabi akidesi denir. Kulların herhangi birisinden herhangi bir yardım istediğinde kendisini müşrik sayar. Allah hidayet nasip etsin bunlara. Allah kurtarsın. 2 tane arkadaş yolda gidiyordu. Biri logar çukuruna düştü. 2 Vehhabi. Logar çukuruna düşen Vehhabi dedi ki yukarıdakine, kardeş medet, İmdat kardeş kurtar beni. Yukarıdaki dedi ki sen benden yardım istedin, Allah'tan başkasından yardım istediğin için müşriksin artık. Logar çukurunda koku ala ala öleceksin. Dedi. Buna reformist kafası, Vehhabi kafası denir. Allah neden ahmaklaştırdı bunları? Bütün ümmete müşrik dersen Allah beynini alır. Beynin burada durur. Fiziksel olarak ağırlık buradadır, yarım kilo, 1 kilo. Ama Allah içerideki cevheri çekip alır. Cevheri çekip aldığı zaman ahmak olursun. 3 defa hacca gitmiş babasına, oy verdiği için ahmak diyen, 2 defa hacca gitmiş abisine, devletten ehliyet aldığı için, araba kullanma ehliyeti ya, ehliyet aldığı için müşriksin sen diyen ahmak Vehhabi. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbi. Amin. Amin.